Bu hesap makinesini Twitter'da bir takipçim gönderdi. Hiç görmediğim fonksiyonlar da var. Enteresan eski bir hesap makinesi. Bir hem içine bakacağız hem de tamir etmeye çalışacağım. Kılıfı da var. Kılıfta Japon malı yazıyor. Şarjlı pil görünüyor, içindeki pil. Burada da İngiliz malı yazıyor, o da enteresan. Şurada adaptör girişi var. İnternet üzerinden adaptörünün özelliklerini buldum. 6 voltluk bir adaptör gerekiyormuş. İşte şurada modelleri falan da yazıyor. Şu anda çalışmıyor elbette. İçinde pil de yok zaten. Hemen açıyoruz. İçinde muhtemelen pil olması lazım. Piller yok. Bu arada küçük küçük tamiratlar var içinde. Daha evvelden birileri karıştırmış anlaşılan. Şurada sanıyorum yollar kopmuş. Yolları böyle tamamlamışlar. Bu şekilde. Burada da bir tane dışarıdan diyot takılmış. Şurası zannederim pilin bağlantıları. Şu adaptör girişinden bir gerilim vererek çalıştırabiliriz diye düşünüyorum. Kırmızı artı, siyah eksi. Evet, çalışıyor. Evet, madem makine çalışıyor, şuradan bir pil bağlayalım. Bu diğer ufak tefek tamirleri de daha düzgün hale getirelim. Güzel bir koleksiyonluk makine olabilir. Şunu açmak gerekecek. Klavye bağlantıları enteresanmış. Şuradan adaptör giriyor. Şurası da pilin bağlandığı yer. Şuradan pili bağlayıp şarj edeceğiz. Şu gördüğünüz kısım voltaj yükseltici. Bu işte VFD ekranlar için voltaj yükseltici gerekiyor. Bunun beslendiği 6 voltla o ekran çalışmaz. Bunu benim VFD'lerle ilgili videomda görebilirsiniz. Orada detaylı anlatıyorum. Yani o zamanlardaki pek çok makine gibi tek çip ile çalışan bir hesap makinesi. Bunlar büyük ihtimalle sürücüler. Yani bu çipleri genelde internet üstünde aradığınızda pek bulamıyorsunuz. Çünkü bunlar hani firmaya özel üretiliyor bazıları. Şurada bir diyot serisi var. Bir tane diyot oradan çıkmış. Bu taraftan mı yapmışlar anlayamadım ama onu da bir düzeltelim. Şu bağlantıları da halledelim. Yani burada bu kadar uzun kabloya gerek yok. Bunları daha iyi bir şekilde halledebiliriz. Şu kısa telleri buraya ekleyebilirim.
Şu diyodun yönüne de bir bakayım da aynı şekilde takayım öbür taraftan. Şimdi bu diyodu öbür taraftan takacağız. Yönüne dikkat ederek. Önce bu taraftan deniyorum girip girmediğini. Kontrol ediyorum. Bir daha yönünü kontrol ediyorum. Şimdi şuradan bir besleyelim. Buradan pilimizi bağlayacağız. Şimdi internetten baktım ben 3 tane 1.2 voltluk nikel kadmiyum pil gerekiyormuş. Toplam 3.6 volt. Tesadüfen benim elimde de böyle üçlü bir pil grubu vardı. Bunları kullanacağım. Tam da denk geldi aslında. Normal tabi tam şarjlı gerilimi 1.2 volt olması lazım. Hepsinin tam şarjı yok ama bağlayınca hepsini şarj ederiz. Şimdi fazla uzatmadan ben bu pilleri bir bantla birbirine yapıştırdım. Ondan sonra da seri bağladım gördüğünüz gibi. 3 tane pil birbirine seri bağlı. Burada artı çıkışı var. Bu tarafta da eksi çıkışı var. Makinenin içinde kendi şarj devresi de pilleri şarj edecek zaten. Yani bunu makinenin içinden yapıştırdığımız zaman gayet güzel makine çalışacak. Buradaki tamirleri de daha sağlam hale getirdim. Diyodu da zaten öbür taraftan takmıştık. Şu adaptör soketini de yerine oturtalım. Şöyle bir çoklu adaptör çıkışım var. Şu uyuyor oraya. Buradan 6 volt verirsek çalışacak. Ama tabii yönünü yanlış vermeyelim. O yüzden bir ölçü aletiyle bir kontrol edeceğim. Bakın artıya dokunuyorum. Şurası kısa devre. Yani bu beyaz çizgili olan yere artı vereceğiz. Evet, artı ve eksiği verdim.
Bu arada pillere bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 volt civarında, işte 3.6 voltluk şarjlı pillerin şarj esnasında gerilimi buraya kadar yükseliyor. Demek ki piller de şarj oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda pille çalışıyor ve sıkıntısız bir şekilde çalışıyor makine. O zaman bu pili yerine biraz sabitleyeceğiz. İçinde oynamasını önleyeceğiz. Şöyle çift taraflı yapışkan bantlarım var. Bununla yapabilirim. Şu pili böyle sabitlersem en azından içinde takır takır oynamaz. Bu şekilde de kapatırız. Çok da güzel bir hesap makinesi. Çok hoşuma gitti. Ama herhalde fonksiyonlarını anlatmak bayağı bir sürer çünkü gerçekten çok enteresan, değişik fonksiyonlar var. El kitabını da buldum internet üstünden. Bayağı karmaşık. Şimdi adaptörümüzü bu şekilde takıyoruz. Piller şarj oluyor şu anda. Ama tabi adaptör takılıyken de çalışıyor aslında. Commodore amblemli Japon malı kılıfımız. İngiliz malı hesap makinemiz. Çok güzel bir koleksiyon nesnesi oldu benim için. Gerçekten gönderen arkadaşa da çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.